Bermuda Şeytan Üçgeni. Atlantik Okyanusu'nda geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu bölge. Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alandır. Bu bölge Amerikan Sahil Koruma Örgütü'nün Yedinoğlu Bölge Müdürlüğü'nün 5720 sayılı sirküler yazısında şöyle tarif edilmektedir. Bermuda Üçgeni ya da Şeytan Üçgeni diye anılan hayal ürünü yer, Atlantik'te ABD'nin güneydoğu kıyılarında açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alandır. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmektedir. Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olay, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından doğaüstü bir takım güçlerin eseri zannedildi. Bu açıklamalar arasında kayıp kıta Atlantis'in orada bulunup bu düşünceyle paralel olarak Atlas Okyanusu ismini almıştır. Kayıp kıtanın hiçbir zaman anlaşılamayan teknolojik ve manyetik kayıp aygıtlarından birinin etkisinden veya o bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, hatta Kristof Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerinde o bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği iddia edilmiştir. Öte yandan meydana gelen olayları ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, gelgit dalgaları, sıcak su akıntısı gibi nedenlere dayandıranlar da olmuştur. Bu esrarengiz üçgen ile ilgili olarak yapılan son iddia ise uzun yıllardır devam eden araştırmaların birkaç yıl önce bir sonuç verdiğinin iddia edilmesiyle ortaya çıktı. Bu son iddiaya göre tüm bu gizemli olaylar arasında basit bir doğal gaz meselesi idi. Yer altından fışkıran doğal gazlar sadece yüksek kara parçalarından değil, deniz ve okyanus tabanlarından da çıkarlar. Çünkü deniz tabanları da üstü suyla kaplanmış alçak kara parçalarıdır. Ancak okyanusların derinliklerindeki bölgelerden çıkmak isteyen doğal gazlar oradaki çok düşük ısının da etkisiyle katı hale dönüşürler ve hidrat denilen beyaz ve tebeşirimsi bir madde haline gelirler. Çok derinlere dalabilen robot kameralarının bu bölgedeki kar beyaz okyanus tabanını ve bazı gemi enkazlarını resimlemesinden sonra konuya şu bilimsel açıklama getirilmiştir. Bu bölge Gulf Stream denilen sıcak su akıntısının da geçtiği yerdir. Tabanın bazen ısınması yüzünden bu tebeşir gazlar erir ve sudan hafif oldukları için yüzeye doğru yükselirler. O anda tabandan yüzeye kadar suyun yoğunluğu azalır. O sırada oradan geçen ne varsa derin bir kuyuya düşer ve hızla okyanusun dibini boylar. Çünkü yoğunluğu düşen su gemileri taşıyacak kaldırma kuvvetini oluşturamaz. Gazın yükselmesi sona erince yoğunluk tekrar eski haline döner ve geride hiçbir iz kalmadan kocaman gemiler kilometrelerce derine gömülmüş olurlar. Uçakların düşerek kaybolması ise yine aynı sebeptendir. Yüzeye çıkan doğal gazlar havadan da hafif oldukları için yükselmeye devam ederler. Bu kez yoğunluk azalması bölgenin üzerindeki atmosferde oluşur.
Oradan tesadüfen geçen jet motorlu veya pervaneli bir uçak hemen irtifa kaybeder ve motorları durur. Çünkü jet motorlarındaki benzinin yanması için oksijene ihtiyaç vardır ve düşük yoğunluklu havanın içindeki oksijen miktarı motorların çalışması için yeterli değildir. Pervaneli uçakta ise uçağın havada kalabilmesi için uçağı etkileyen kaldırma kuvveti havanın yoğunluğu düşmesinden dolayı azalır. Böylece uçak da hızla okyanus tabanına doğru inişe geçer.